Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Buz Devri'nin karakteri Sid'i oynayacağız. Çanta süsü, araba süsü, direksiyon, ayna süsü olarak da koton iplikte çok öğren arkadaşlarım oldu. Biliyorsunuz ben de kadife iplikle çalıştığım için sizlerle kadife iplikle örmek istedim. Şöyle çok rahat, yani kadife iplikle de olmasına rağmen bakın. Çok rahat kullanımı oluyor. İsterseniz şu kısma tel takabilirsiniz. Arabalarda dediğim gibi dikiz aynalarında vesaire kullanabilmek için. Benimkinin boyutu biraz fazla uzun olmuş olabilir arkadaşlar. Sizler boyutunu istediğinize göre ayarlayabilirsiniz veya sipariş alacaksanız siparişinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle bağlayalım da. Evet böyle. Şimdi malzemelerimi detaylı olaraktan göstereceğim. Ek olarak arkadaşlar, yani kadife iplik kullandık. Her zamanki gibi kadife iplik, gerekli renklerde. Şurada ufak bir koton iplik var. Koton ipliği örmek için bir de ince tığ kullandık. Kadife iplik için de kalın bir tığ kullandım. Dediğim gibi detaylı göstereceğim malzemelerimi zaten. Örmesi çok zevkli. Gözler ve burun dışında bütün vücut dikişsiz örülüyor. Şimdi hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gövde için bir adet ipe ihtiyacımız var. Renk kodumu paylaşıyorum. Bu şekilde. Ben bu rengi kullanacağım. Sizler uygun gördüğünüz başka bir markanın başka bir rengini de tonunda kullanabilirsiniz. Ana gövde rengimiz bu. Bir miktar beyaz ipe ihtiyacımız var. Bir miktar kahverengi ipe ihtiyacımız var. Tığ numaram 4 numara. Makas, elyaf, 8 numara göz, kilitli göz. Şöyle iğneye ihtiyacımız var. Kilitli gözümü de hemen göstereceğim. Şöyle bir de 8 numara göze ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, başladık arkadaşlar. Şimdi bu zincirimi saymıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sizler burada sihirli halka da yapabilirsiniz. Şu ilk çektiğim zincirin içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi burada arkadaşlar ilk sık iğnemin içerisine batacağım ama flo olarak batacağız, blue olarak batacağız arkadaşlar. Bize bakan değil, içte kalan şu sık iğnenin içte kalan kısmına batacağız. 1 2 üçüncüye çift batıyorum. 3 4 5 altıncıya, pardon, beşinciye çift batıyorum. 7 tane sık iğnemiz, çok özür dilerim arkadaşlar, 6 tane sık iğnemiz oldu. Sonuncusuna çift batmayacağız. Şimdi devam ediyorum. Bu kısmı arkadaşlar kaybetmeyin. Bu kısmı daha sonra beyaz iple işleme yapacağız. Evet, şimdi 2 sıra boyunca 6 tane sık iğnemi öreceğim. 2 3 4 5 ve 6. Şu ipimi içeri koyuyorum. Bir sıra daha örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şöyle arkadaşlar, 6 tane sık iğnemiz var ya. Şimdi burada şu şöyle yapıyoruz. 2'ye katlıyoruz. İki tarafı birbirine birleştireceğiz. 2 tane sık iğne ile. 1 2
kısmı 2 tane sık iğne ile birleştirmiş olduk. Şimdi burada ipimi keseceğim. Çok uzun kesmeyeceğim çünkü örerken birleştireceğim. Şimdi şu beyaz kısmımıza geçelim. Şurada bloğu ördüğümüz yerlerin dış tarafta flo kısımları kaldı. Şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar 1 2 3 öndeki 3 ilmeğe işleme yapacağız. Şöyle çeviriyoruz, pardon. 1 2 3. Şuradan takıyorum. Geçirdim. Bir zincir daha çekiyorum. Aynı yere kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir kaydırma daha yapıyorum. Üçüncüye geçtim. Kaydırdım. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir kaydırma daha yapıyorum. Şöyle ipimi biraz uzun kesiyorum. Şöyle herhangi bir boşluktan batıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimin iki ucunu da alıyorum. Sıkı bir şekilde düğümledim. Evet. İlk elimiz hazır. Bunun aynısından bir adet daha örüyoruz. Toplam 2 adet oluyor. 2 adet örüp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısımda ayaklarımıza başlayacağız. Bunun için yine bir tane zincir çekeceğim. Sizler dediğim gibi sihirli halka yapabilirsiniz. İlk çektiğim zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine burada filo olarak başlayacağız. İlk sırayı düz öreceğiz ama filo öreceğiz arkadaşlar. Yani sık iğnenin dışta kalan kanadına batacağım. 4 5 ve 6. Bir sıra daha örüyoruz. Bir normal örüyorum, şimdi düz batıyoruz arkadaşlar. İki, ipimi çekeyim. Şöyle 3 4 5 ve 6. 2 sıra 6 örmüş olduk. Bir sırasını blok olarak ördük. Bir sırasını düz ördük arkadaşlar. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir sıra daha 6 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu ilk bacağımız arkadaşlar. Burada ipimizi kesiyoruz. Bir tane daha aynısından örüyoruz. Onu da ipimizi kesmeden devam edeceğiz. Evet, geldim. Şimdi ikinci ayağımla birinci ayağımı birleştireceğim. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu ayağı alıyoruz. Ona sık iğne ile birleştiriyorum. Bir sık iğne ördüm. Bu ayakta 6 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Buradaki 6 sık iğneyi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şurada arada çektiğimiz bir sık iğne var. Oraya bir sık iğne yapacağız. Ben onun için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğa batıyorum.
Ondan sonra zincirden örüyorum ki şurada boşluk olmasın diye. Daha sonra artık bu ayaktayız şimdi sıra arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şurada yine boşluk olmasın diye şöyle yapacağım. Zincire ve zincirin diğer tarafına batacağım. 7. Şimdi toplamda 14 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şu küçük ipimizi içine koyacağız. Bu artık ilmek belirleyici kullanacağım bu sıradan sonra. Toplamda şu an 14 tane ilmeğimiz var. 6 tane ayaklarda vardı, 12 tane. Bir zincir çektik. 1 2 tane de yanına zincire eşledik. Toplamda 14 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 tane sık iğne ördükten sonra bir arttırma yaptım. Bir arttırma daha yaptım. Sonra devam ediyorum. Tek öreceğim artık. 1 2 bir saniye. 3 4. Şimdi burada yine çift batıyorum. 2 tane arka arkaya, 4 tane tek ördüm. 2 tane çift battım. Sonra tekrar 1 2 3 tane tek battım arkadaşlar. Şimdi bu sırada 18 tane sık iğnemiz oldu. 4 tane arttırma yaptığımız için. Şimdi yeni sıradayız. 1 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. 1 2 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. 1 2 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir artır yapıyoruz. Ve toplamda 24 tane sık iğnemiz oluyor arkadaşlar. Evet, son artık 1 2 3 4 arttık. Şimdi arkadaşlar 3 sıra boyunca 24 tane sık iğnemi arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Toplamda 3 sıra boyunca örüp geliyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısımda eksiltmelerimize başlayacağız ve biraz da elyaf doldurdum arkadaşlar. Çok değil, biraz doldurdum. Şimdi 2 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 bir tane eksiltme yapıyoruz. 2 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltmemizi yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 18 tane sık iğnemiz kalıyor. Evet, geldim. Şimdi bu sırada yine eksiltmelerimize devam edeceğiz. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırada da toplam 12 tane sık iğnemiz kalıyor. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi kollarımızı birleştireceğiz. En son bir sık iğne örüp biraz alt yaptık. Şimdi burada her sık iğneyi birlikte öreceğiz. Şimdi şöyle bir eksiltmemi yapıyorum. İkinci eksiltmemi de yapıyorum. Üçüncüyü şöyle kolumla birlikte yapacağım arkadaşlar. Hem koldaki sık iğneye batıyorum, hem gövdedeki aldım. Şimdi işlemeden tekrar koldakine batıyorum ve gövdedekine batıyorum. Aldım. İkisini birlikte ördüm. Hem eksiltme yapmış oldum, hem kolumu bağladım. Şu küçük ipimi de katacağım. Şimdi bir tane daha
Şöyle eksiltmemi yapıyorum. Bir eksiltmemi daha yapıyorum. Şimdi burada diğer kolumu ekleyeceğim. Şu beyaz kısımların ön tarafa gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Koldaki sık iğneme batıyorum. Gövdedekine battım, aldım. Şimdi tekrar yine koldaki ile gövdekine batıp alıyorum. Birlikte örüyorum. Şimdi bu kısımda gövdeyi doldurun arkadaşlar. Tabii da çok fazla sıkı olmayacak şekilde doldurun. Artık boyun kısmını öreceğiz burada arkadaşlar. 6 tane sık iğnemizi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan toplamda 25 sıra boyunca öreceğiz. Yani elinizin ayarına göre değişebilir. Ben şimdi ördükten sonra size santim olarak da vereceğim. 25, 26, 27 bu sıralar yeterli oldu benim örgülerimde. Evet arkadaşlar, şimdi ölçtük yeterli uzunlukta. Pardon, ördük. Hemen ne kadar uzunlukta ördüğümü göstermek istiyorum. Şöyle toplamda 27 santim olana kadar ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi yani sıra ölçüsünden ziyade ölçerseniz daha iyi olur. Aşağı yukarı 27-28 sıra örmüş olabilirim. Şimdi burada flo olarak öreceğiz. 6 tane sık iğnemiz var. Şöyle 6 tane sık iğnemiz var. 6 tane sık iğnenin sadece bize bakan kanadına batıyoruz. Şöyle her birine çift batıyorum. Her bir floya çift batıyorum. 6 tane olan sık iğnelerimizi 12 tane sık iğneye çıkartmış oluyoruz. İpimi buraya attım. Şimdi yeni sıraya geçtim. Burada yine arttırma yapacağız. Yine bu sefer tam batacağız arkadaşlar. Tek kanadına değil, iki kanadına birden her bir sık iğneye çift batıyorum. 12 tane olan sık iğnemi hepsine çift batarak 24 tane sık iğneye çıkartıyorum. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Yeni sıramıza geçeceğiz. Şimdi bu sıradan sonra 4 sıra boyunca bu 24 tane sık iğnemi hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Her bir sık iğneye bir kere batarak 24 tane sık iğnemi 4 sıra boyunca örüp geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Eksiltmelerimize başlayacağız bu sırada. 1 2 sık iğne örüyorum. 3 ile 4'ü birlikte kesiyorum. 1 2 örüyorum. 1 kesiyorum. 1 2 örüyorum. 1 kesiyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yeni sıraya geldik. Şimdi bu sırada iğne eksiltme yapacağız. Bir sık iğne ördüm. 2 ile 3'ü birlikte kesiyorum. 1 ördüm. 2 ile 3'ü birlikte kesiyorum. Yine sıra sonuna kadar bir ör, bir azalt, bir ör, bir azalt şeklinde devam ediyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi son eksiltme sıramızı yapacağız. Bu sırada da her ilmeği yanındakiyle birlikte keserek eksiltme yapacağız. Toplamda 12 sık iğnemiz 6'ya düşecek ve son sıramız. Eksiltip gelelim. Evet, şimdi arkadaşlar şu tepe kısmımızı toplayalım. Şöyle ilmeklerimizin bize bakan kanatlarından geçiriyoruz. Ortasını sıkıyoruz.
düğümümüzü atıyoruz. Artık gövdemiz bitti arkadaşlar. Göz işleyeceğiz. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Göz işleyeceğiz. 2 adet olacak gözümüzden de. Yine isterseniz sihirli halka yapabilirsiniz. Ben zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. 5.'yi tamamlam 5 sık iğne yapıp 5.'yi tamamlamıyorum. Hemen ana gövde rengimi ipini bağlıyorum. Bir zincir çektim. Pardon, sık iğnemi tamamladım. Şimdi yine blue olarak öreceğiz. Dış kanadını öreceğiz yani. Bir sık iğne örüyorum. Yandakine çift batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yandakine çift batıyorum. Sondakine yine bir sık iğne örüyorum. Şöyle kesiyorum. Şimdi 7 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bu 7 tane sık iğnemi bir sıra boyunca örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi dikmek için biraz uzun kesiyorum. 8 numara gözümüzü tam o beyaz kısmın ortasından takıyoruz. Artık kilidimizi de şu kısmı biraz elyafla doldurabilirsiniz. Yine ilmeklerimizi kapatacağız iğneyle arkadaşlar. Bundan şöyle 2 adet yapıp geliyoruz. Şimdi geldik, gözlerimizi dikeceğiz. Şöyle şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu beyaz kısımların size baktığından emin olun. Kafanızın bu tarafını ön yüz olarak kullanın yani. O konuda dikkatli olun. Şimdi şöyle kafada arkadaşlar düz ördüğümüz yerlerdeki şu kısma gözümü şöyle 2 tane sık iğneyi alaraktan bağlayacağım. Şu şekilde. Burada 4 sıra boyunca 24 sık iğne örmüştük ya. Onun 1 2 3 4 2 ile 3. sırasına pardon dikiyoruz. Şu şekilde. Hemen diğer gözümüzü de onu da şu şekilde aynı sıraya denk gelecek şekilde dikip gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde gözlerimizi de diktik. Şimdi en son burun kısmını öreceğiz kahverengi ipimizle. O da hemen çok kolay. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Battım bir sık iğne. Yandakine battım bir sık iğne. Sondaki zincirimin içerisine 2 tane batıyorum. Zincirin diğer tarafına döndüm. Yine bir sık iğne. En son en başladığım yere yine bir sık iğne yaptım arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 6 tane sık iğneye devam ediyorum. İkinci sıraya geçtim. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir sık iğne daha ördüm. 2 tane tek ördüm. Bir arttırma yaptım. Bir sık iğne ördüm.
Ve sondaki sık iğnemi de ördüm. İlk yaptığım sık iğneye kaydırma yapıp ipimi dikecek kadar uzun bırakarak kesiyorum. Kısa ipimi içeride bırakacağım. Şöyle burnumuz da hazır oldu. Hemen bunu da dikeceğimiz yeri göstereceğim. Şöyle şu alt kısma ağız işlemek için bir yer bırakın arkadaşlar. Şöyle iki gözün hizasına hemen hemen gelecek şekilde tutturalım. Evet, bu şekilde bir gövdeden bir burundan alarak dikişimizi tamamlayalım. Dikip gelelim. Evet. Şimdi ağzımızı yapalım. Evet, son dişlerimiz kaldı. Hemen dişlerimizi de yapıp beraber devam edelim. Evet, şimdi dişlerimizi öreceğiz arkadaşlar. Biraz ince bir ip ve ince bir tığ aldım. Şöyle biraz uzun bıraktım. Bu zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir tane atlayıp geri dönüyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar son sık iğneye bir tane kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum. İsterseniz yapıştırabilirsiniz, isterseniz dikebilirsiniz. Şöyle yan gelecek şekilde arkadaşlar ipimi biraz uzaktan çıkarak bunu da hemen şuradan batıyorum. Ve ipimizi kestim. Evet. Buz devri sit karakterimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sidimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de benimle birlikte örmüşsünüzdür. Gerçekten yapması çok zevkliydi. Örmesi de çok kolay arkadaşlar. Basit amigurumi teknikleriyle çok kolay hazırlayabilirsiniz. Göz ve burun dikişimiz vardı. Vücudumuzu tüm örmüş olduk. Kolaylık oldu bu da bizim için. Bu videomu sonuna kadar izlediyseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Yoruma bir kalp dahi bırakırsanız çok sevinirim. Sizin de başka hangi gibi modelleri örmemi isterseniz de bana lütfen yazın. Fotoğraf atmak isterseniz de Instagram adresimi kullanabilirsiniz. Bay Asalet Çalışkan olarak Instagram adresimde mevcut. Ayrıca aynı isimde TikTok adresimde mevcut. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.